You know we want to talk to you about superbikes. We're good. What do you need? Would you rather write it out in a statement in your own words, or would you rather? I'd rather just tell it to you. You'd rather just tell it to us? Would you rather you tell it to us and us write it out, or you just want to have a conversation and tell it to us? We'll let you pick whichever you want to do. I don't want to write. Okay. I do it for a living. My hands hurt. Okay. Do you want me to write it out for you? Sure. Okay. Dedektiflerin Todd'a karşı oldukça saygılı ve samimi tavrı dikkatinizi çekmiş olabilir. Aldıkları eğitim ve sahip oldukları tecrübe sayesinde bu tür durumlarda şüpheliden olabildiğince çok bilgi alan dedektifler, insan psikolojisine ve davranış modellerine son derece hakimdir. Görüntülerde Todd'un kendi ifadesini yazmamak için ellerinin ağrımasını bahane ettiğini gördünüz. Buradaki amaç işlediği korkunç suçları gururla anlatmak istemesidir. Ayrıca aranızda zaten kameralar kaydediyor, yazmaya ne gerek var diyenler olabilir. Bu dedektifler tarafından şüphelide yalnızca yazılanlar kaydediliyormuş algısı yaratmak için kullanılan bir yöntemdir. Böylece şüpheli dedektiflerle aralarında konuşulup kağıda aktarılmayan detayların kaydedilmediği fikrine kapılır. Unutmayın ki bu odanın içinde yaşanan her şeyin amacı şüpheliden daha fazla bilgi almaktır. Now, what I want you to do is tell me from the very beginning about superbikes. Şimdi dedektiflerin duymak istediği Superbikes konusuna gelelim. 2003 yılının 6 Kasım günü 911 acil yardım hattına bir çağrı düşer. Telefondaki kişi Superbike Motorsports adındaki motosiklet mağazasında kanlar içinde 4 kişi olduğunu bildirir. Olay yerine ulaşan ekipler bunun bir dörtlü cinayet vakası olduğunu doğrular ve olay yeri inceleme çalışmaları başlar. Fakat katil bulunmadan önce tam 13 yıl geçecektir. Superbike Motorsports küçük bir aile tarafından işletilen bir motosiklet mağazasıdır. Dedektifler ilk aşamada bunun yolunda gitmeyen bir soygun olduğunu düşünür. Ancak dükkandan hiçbir şey çalınmamıştır. Olay yerini titizce inceleyen ekipler ne bir parmak izi ne de bir DNA örneği bulabilir. Kısa süre içinde kurbanların kimlikleri tespit edilir ve otopsi raporları kurbanların vücutlarının çeşitli kısımlarına aldıkları ateşli silah yaralarından dolayı öldüğünü doğrular. Scott Ponder 30 yaşındaki genç adam motosikletlere olan tutkusunu para kazanmak için kullanmaya karar vermiş ve kendisi gibi motosiklet tutkunu olan arkadaşı Brian Lucas'la Superbike Motorsports adlı mağazayı açmıştır. Brian mağazanın müdürüdür ve ikili motosiklet tamirlerine yardımcı olması için kısa süre önce 26 yaşındaki Chris Sherbert'i işe almıştır. Scott'ın annesi 52 yaşındaki Beverly Guy mağazayı sık sık ziyaret etmekte ve genç adamlara yardımcı olmaktadır. Ne yazık ki bu 4 masum insan aynı acı kaderi paylaşacaktır. Çevredeki kamera görüntüleri incelenir. Olay yerinin her noktası fotoğraflanır. Fakat katilin bulunmasına yardımcı olacak hiçbir kanıt elde edilemez. Gece gündüz demeden çalışan dedektiflerin elinde tek bir görgü tanığının ifadesine dayanarak çizilen bu robot resimden başka hiçbir şey yoktur. Robot resim basına verilir ve şüpheliyi tanıyanların derhal polisle irtibata geçmesi istenir. Ancak şüpheli teşhis edilemez ve dava çıkmaza girer. Kurbanların acı içindeki sevenleri bu katliamdan kimin sorumlu olduğunu bilmeden hayatlarına devam etmek zorunda kalmıştır. Superbike Motorsports'ta yaşanan bu katliamdan 13 yıl sonra Todd Kohlhepp sonunda o gün ve öncesinde yaşananları tüm detaylarıyla dedektiflere anlatacaktır. 4 masum insanın hayatlarına mal olacak olaylar zinciri Todd'un Superbike Motorsports mağazasından bir motosiklet satın almasıyla başlar. Ancak bu motosiklet oldukça büyük, güçlü ve kullanmak için tecrübeye sahip olmanız gereken türde bir motosiklettir. Motosikleti kullanamayan Todd, mağazaya gidip satın aldığı motosikleti daha küçük, rahatça kullanabileceği bir modelle değiştirmek ister. İddiasına göre çalışanlar Todd'a kötü davranmış ve onunla alay etmiştir. Birkaç gün sonra Todd'un motosikleti evinin önünden çalınır. Mağaza çalışanları tarafından motosikletinin çalındığına inanan Todd, bu iddiasını mağaza çalışanlarının motosikletin yerini bilmesine dayandırmaktadır. Go ahead, you bought the bike. Bought the bike. Tried to ride it, didn't work either way. Key points. Had it 14 days.
and it got stolen from the front of the apartment complex. I had actually gone back to them. Hold on just a second. You said you went back to them? Before it got stolen, I had gone back to them a few days prior to it being stolen and told them that I was having a hard time writing it, and I was not so sure I had made a wise decision. So that you said that they knew where it was stored? They knew it was stored, Okay. because they had dropped it off there. Okay. 2-3 days later, it came up missing. There was a police report. As far as I know, they never found the bike. Todd polise gider ve motosikletinin kayıp olduğunu bildirir. Sigorta şirketi Todd'un maddi zararını karşılar ve konu kapanır. Fakat Todd bu yaşananlardan sonra sürekli bir şekilde mağazaya gitmeye devam eder. Ayrıca bu ziyaretlerinden birinde mağaza müdürünün kendisine saygısızca davrandığını iddia etmektedir. Bunları iddia olarak değerlendiriyorum çünkü canice katledilmiş ve kendini savunamayacak insanları katillerinin söyledikleri yargılamayı yanlış buluyorum. Konumuza dönecek olursak, mağaza müdürüne oldukça sinirlenen Todd mağazadan ayrılır ve olayı görmezden gelir. Fakat zaman geçtikçe öfkelenmeye başlar ve mağazaya gitmeye devam eder. Dedektifler Todd'a neden sürekli mağazaya gittiğini sorar, ancak Todd sebebini kendisinin bile bilmediğini söyler. İçinde biriken öfke ve nefretle Todd, 4 masum insanın hayatını sonlandıracak kararı alır. So you let it slide for the time being? Time being, got mad about it, kept going out there. Why I kept going to the same bike place, I don't really know. But I'd go out there, sit on the bikes, and listen to these two talk. Şimdi Todd'un yaşananları anlatırken kurduğu cümleleri yakından inceleyelim. Dedektiflerin tüm yaşananları anlatmasını istemesine rağmen Todd, kendince önemli gördüğü kısımları önemli noktalar diyerek belirtiyor. Birçok soruşturmada şüpheliler dedektiflerin dikkatini işlenen suçlardan başka bir yöne çekmek için böyle davranışlar sergiler. Ancak Todd bunu kendini beğenmiş yapısından ve adeta soruşturmanın yöneticisi olduğunu düşündüğünden yapıyor. Kendisini o kadar üstün görüyor ki tüm suçlarını itiraf ederken bile neyin daha önemli olduğuna karar verebileceğini düşünüyor. Bought a Bird 92 FS. I don't know why I keep telling you FS. Just details. 9mm. At the time, those only had 10 round mags because they still had the limitation, and the aftermarket Pro Mags were god awful. So how many, so you had a 10 round magazine? Yes, sir. 3 of them. 3 10 round magazines? Mm-hmm. I actually prefer a shoulder holster. Although I've got quite a few of those Kydex. Mm-hmm. They work very well. Bravo Concealment. Mm-hmm. Highly recommend them. Then what happened? Sorgu boyunca Todd'un silahlara ne kadar ilgi duyduğunu hep birlikte göreceğiz. Sağlıklı bir baba-oğul ilişkisi yaşamamış bu adamın dedektiflerden adeta bir aferin bekleyerek yaptıklarını anlatması son derece ilginç. Bu esnada dedektiflerin ne kadar tecrübeli ve soğukkanlı davrandığını görebilirsiniz. Todd bir arkadaş ortamında muhabbet ediyormuş gibi silah ve ekipman tavsiyesinde bulunurken dedektifler onu konuşturmaya devam ediyor. Left college, left my class, Okay. drove to Bowling Springs, Okay. put the shoulder holster on at the CVS parking lot. I'm not gonna wear it to go to school. 6 Kasım günü Todd yeni aldığı tabancasıyla birlikte mağazaya gider. Mağaza çalışanlarını öldürmeyi aklına koymuştur ve özellikle mağazanın boş olacağı bir saat seçmiştir. Out there, not everybody was there. Went and sat on a few bikes, did my usual. Basically stuck for time and doing my best to make sure that the paying customers were not there. Collateral damage is not cool. Mm-hmm. I chose time that was not after work
when I would have a lot of people in there. Did not want to shoot other people. I actually wasn't meaning to hit the mom. You actually what? I was not meaning to hit the mom. I prefer not to shoot women if I can. And I refuse to shoot a kid. Az önce izlediğiniz görüntülerdeki aslında anneyi vurmayacaktım ama mecbur kaldım ifadesi bize Todd'un amacına ulaşmak için ne gerekirse yapacağını, başkalarının fikirlerini hiç ama hiç önemsemeyen bir zihin yapısında olduğunu gösteriyor. Bu davranış modeli katilin geçmişinde ve geleceğinde hiç değişmemiştir. İşlediği 7 cinayetin tümünde benzer şekilde davranmıştır. Bir başka ilginç detaysa Todd'un kurbanlarının isimlerini bile hatırlamıyorken olay günü mağazada oturduğu motosikletin markasını, modelini, hatta motor hacmini bile hatırlıyor olması. Sitting on a black Kawasaki Katana, 600 I believe. It's a crap bike. Okay. Tell me what happened then. Finally all four showed up. From the sound, it sounded like there was nobody else there. When you say all four? All four people who worked at the bike store. The mechanic, the mom. I was not gunning for the mom, but she was there at the time, and she was working there, but she got thrown into it. She wasn't a primary target. Todd mağazada başka müşteri olmadığından emin olunca harekete geçer ve 26 yaşındaki Chris Sherbert'e motosikleti satın almak istediğini söyler. Motosikleti hazırlamak için mağazanın arka kısmına ilerleyen görevliyi takip eden Todd, silahını çeker ve zavallı adamı öldürür. Told him I would take it. At which point the mechanic took the bike to the back to prep it. Walked up, pulled out the Beretta, put the safety off. So you pulled out the Beretta, and what happened? Shot the mechanic twice. Downward angle. He was beneath me. He was down, crouched down on this side of the bike. Bike was here. I'm on this side, so I had to lean over the bike, and I believe it was two shots. Keep going, brother. It may have been two, it may have been three, but it definitely was two. I'm sorry. At a downward angle. You shot the mechanic twice at a downward angle, maybe twice? Twice, maybe third time, I don't remember the count. On one side you don't want to waste rounds, the other side you definitely need the desired effect. Hikayenin bu kısmına kadar Todd'un nasıl bir cani olduğunu gördünüz. 26 yaşında gencecik bir insan hayatına son veriyor ve umrunda olan tek şey daha fazla mermi harcamamak. Bu da yetmez gibi birazdan nişancılığıyla övülmeye başlayacak. I got him two lung shots. Okay. I got each lung. You got him in 2 lung shots? Yes, sir. If you can get up from that, I'm impressed. Okay, then what happened? Once I realized that he was no longer a threat, I immediately proceeded towards the front of the building. Hold on. He was no. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler benim tüm davada en çarpıcı bulduğum kısma ait. Dedektiflerin yüzündeki şaşkınlığı görebilirsiniz. Kan dondurucu sözlerine rağmen sakin kalıp Todd'u konuşturmaya devam ediyorlar. That was one big building. Yeah. I cleared it in under 30 seconds. You what now? I cleared that building in under 30 seconds. You guys would have been proud. I'm sorry, but you guys would have been proud. İşte bir çocuğun başardıkları için tebrik edilmesinin önemi. Hayatı boyunca belki de bir kez bile olsun ebeveynlerinin seninle gurur duyuyoruz demediği bir katil. Karşısındaki dedektiflere benimle gurur duyardınız diyor. Birilerinin onu fark etmesini, tebrik etmesini, seninle gurur duyuyoruz demesini beklemiş bir çocuğun ruhunda hissettiği duygusal açlığın sonu. Yapılan psikiyatrik çalışmalar uzun süre boyunca yakalanmamayı başaran bazı seri katillerde bir süre sonra yakalanma isteği oluştuğunu göstermektedir. Katil adaletten kaçmada son derece başarılıdır fakat suçun doğası gereği bu kadar başarılı olduğunu kimseye gösteremez.
Bir diğer grupsa sürekli aynı şekilde suç işlemeye devam eden ve yakalanmadığı için daha riskli hareket etmeye başlayan katillerdir. Zamanla küçük detaylara daha az önem göstermeye başlarlar ve nihayetinde dedektiflerin dikkatini çekecek açıklar verirler. Todd için de durum pek farklı değildir. Sonunda yakalanmıştır ve bunca yıl boyunca yakalanmamayı nasıl başardığını anlatma fırsatını yakalamıştır. Narsistik yapısı ve kendini beğenmiş tavırlarıyla Todd, dedektiflere 13 yıl boyunca neden kendisini yakalayamadıklarını şu cümlelerle anlatır. Reason why you didn't get any fingerprints? Okay. Hold on, I'm gonna write the reason why you didn't get any fingerprints. Is on the door, I use my knuckles instead of my hand to open the door. And the reason you have no prints on any of the shell casings Mm-hmm. is I wear 2 pairs of gloves when loading every firearm, even in practice. Okay. Even my practice ammo doesn't get fingerprints. That's why I don't have to worry about picking up shell casings. If you wear 1 pair, you can still have a lane print because of the acids in your finger. In regard to that, when they touch, if you have that, if you had any chemicals on the outside of that, whether you would touch first before you touch it, it can put a print on it even though you had gloves. If you wear a glove on top of a glove, it causes friction between the 2 of them and negates that. So when you're talking about gloves, you're talking about latex gloves? Yes, sir. But if you wear 2 pairs, not 1, 1 pair won't work. So you use 2 pair of gloves. Yes, sir. Evet, Todd her zaman 2 kat eldiven takarak mermilerine parmak izi bırakmamanın bir yolunu bulmuştur. Adeta alkış beklercesine bunu dedektiflere anlatır. Dedektifler için katilin bu tavrına katlanmak hiç de kolay değildir. Ancak soruşturmanın ilerlemesi için büyük bir sabır ve sakinlikle Todd'u dinlemeye devam ederler. Silah seslerini duyan diğer çalışanlar endişe içinde seslerin geldiği arka kısma doğru ilerler ve orada Todd'la karşılaşırlar. Sonrasında olanları Todd büyük bir soğukkanlılıkla anlatır. That time all 3, That. manager, owner, and mom, the gunshots in the back and were coming this way to figure out what had happened. All of a sudden I had 3 people in front of me. I dropped the nearest. I'm sorry. All of a sudden, Mom was the closest, and Mom was the closest. and I shot her 2 to 3 times in the chest. Not my best work. Her Pattern was horrible. 2, 2, I was actually surprised 3 at her being there. Not that my pattern was horrible. in the. Gördüğünüz gibi Todd'da hiçbir pişmanlık belirtisi yok. Hala kurşunların dağınık olduğunu ama normalde çok daha iyi bir nişancı olduğunu anlatmanın derdinde. The the owner and the manager ran for the door. At that range, they should have ran to me, not away. They were way too close. When I came around that door, it was boom, 3 people right there. Okay, so then what happened? They ran to the door. They ran to the door. In the process of that, Mhm. I popped a few rounds to go, did a reload, while this guy was still running. This guy, when I hit him, Mhm. he crumpled into the doorway. Okay. When I did my reload, before this guy got out, Mhm. I put 2 in him and he actually fell outside. Bu ifadeler bize Todd'un nasıl bir zihin yapısında olduğunu çok net bir şekilde göstermektedir. Öldürdüğü masum insanların can havliyle koştuğu yönü bile eleştiriyor. Empatiden öylesine uzak ve duygusuz ki birazdan hareketli hedefleri vurmanın zorluğundan bahsedecek. Hareketli hedefler dediği birilerinin annesi, birilerinin eşi, birilerinin çocuğu ama ona göre sadece birer hedeften ibaretler. Moving targets, multiple moving targets.
I don't think I missed. If I did, it wasn't more than once. Okay. But I mean, it's not an easy shot when you got two moving targets running fast as they can. Tüm bu yaşananlardan sonra Todd, 4 kurbanını da alınlarından birer kez vurur ve olay yerinden ayrılır. Eve gider, silahını parçalara ayırır ve parçaları çöplerle karıştırıp çeşitli bölgelere atar. Ne yazık ki Todd bu cinayetlerden sonra yakalanamaz ve tekrar öldürmeye başlamadan önce 12 yıl sürecek bir duraksama periyoduna girer. Todd'un işlediği diğer cinayetlerin tüm detaylarına girmeden önce size sorgudan dikkatimi çeken bir kesit izletmek istiyorum. Önce izleyelim, sonra analizini yapalım. At any point did anybody, I mean, was there, There was nobody else. okay, there was nobody else, but did anybody, as they were falling, I mean, did they look at you? Did they face you? Did they say anything to you? Was there any conversation, don't, please, whatever, No, sir. with any of this? I don't remember hearing any of that. I will tell you that once I was engaged. So, It's like, at that point, it's almost like a video game. It's not a game, but it's almost like you're focused on, you've been there, sir. You know what I'm talking about. Katilin sorunlu kişiliğiyle yaşananlara nasıl baktığını gördünüz. Muhtemelen aynı dedektifin sorduğu gibi kurbanları Todd'a canlarını bağışlaması için yalvardı. Fakat Todd'un tek umursadığı amacına ulaşmak. 4 masum insanı öldürürken içinde bulunduğu ruh halini, hayatını halkın güvenliğini sağlamaya adamış bir polisin ruh haliyle aynı görüyor. Yaydan çıkmış bir ok gibi bir kez başladıktan sonra tüm kurbanlarını öldürene kadar asla ama asla durmuyor. Megan Coxey ve Johnny Coxey, Todd Kolep'in 5 ve 6. kurbanları. Yakalandıktan sonra itiraflarına başlayan Todd, dedektifleri arazisindeki bir alana yönlendirir. Ekipler bu alanı araştırmaya başlar ve kısa süre sonra Megan ve Johnny'nin cesetlerine ulaşır. Şimdi olayların buraya nasıl geldiğini inceleyelim. Madde bağımlısı genç çift hapisten yeni çıkmıştır ve bununla bağlantılı bir sebepten dolayı bebeklerine devlet tarafından el konulmuştur. Hayatları yolunda gitmeyen ikili Todd'dan bir iş teklifi alır. Megan geçmişte bir restoranda garson olarak çalışmıştır ve Todd da bu restoranı sık sık ziyaret etmektedir. Fakat Todd restorana her gittiğinde garson kadınları sözlü şekilde rahatsız etmektedir. Öyle ki bir süre sonra Todd restorana gittiğinde siparişini garsonlar değil aşçı almaya başlar. Ancak ikili Todd'un bu davranışlarına rağmen iş teklifini kabul eder ve Todd'la birlikte arazisine gider. Sonrasında yaşananları önce katilin kendisinden dinleyelim, sonra kendimiz yorumlayalım. And I picked him up, and I drove him to my Land of It Kid Supplies, and got him down to my building, and that's when Johnny pulled a knife out, and you shot. I shot. What'd you do with his knife? Oh no, I don't keep that kind of crap. You just threw it out? Yeah, that's right. Okay. What did she do when you shot Johnny? What did she do when Johnny pulled the knife out? What did she say? Nothing. So you think she was planning on the planning of this? I think she entirely was in the plan of it. Okay. There was no, Yeah. Johnny, what are you doing? There was Mhm. none of that. This was, her actions were, she knew he was doing that. They saw a guy who had a shitload of money, driving a car they can't afford. They didn't even have a car, and they were going to get something. Okay. So then you shot him how many times? Shot him twice Okay. in the chest. Okay. He dropped forward. When he Mhm. dropped forward, I went around him and put another one through his spinal column. Okay, and you shot her. Not exactly. Evet, Todd'un anlattıklarını gördünüz. Bence anlattıklarının gerçekte yaşananlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Fakat Johnny'nin gerçekten Todd'a saldırıp saldırmadığını anlamanın da hiçbir yolu yok. Bu nedenle bu yoruma açık bir konu. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Charlie ve Kayla olayıyla benzerliklerini de göz önüne alınca ben Todd'un kesinlikle yalan söylediğini düşünüyorum. Bu benzerliklerden de videonun ilerleyen kısımlarında çok daha detaylı bahsedeceğim. Todd'un sorgunun ilk kısımlarına göre çok daha rahat ve enerjik olduğu dikkatinizi çekmiş olabilir.
Artık iyiden iyiye bir şov havasına girmiş ve sorgudan ziyade arkadaşlarıyla muhabbet ediyor gibi. Ayrıca buradan sonra videodaki bip sayısının da dramatik bir şekilde arttığını göreceksiniz. Bu elbette bir rastlantı değil. Dedektifler Superbike Motorsports cinayetleriyle ilgili Todd'un ifadesini yazarken muhtemelen Todd'un sıkılmaya başladığını hissettiler. Yıllar boyunca yüzlerce suçluyla muhatap oldukları için bizim sorguyu izlerken hissedemeyeceğimiz detayları çok iyi hissediyorlar. Bunun sonucunda da bir ara veriyorlar. Todd bir süre odada tek başına kaldıktan sonra geri geliyorlar ve sorgunun tavrını tamamen değiştiriyorlar. Buradan sonra sorgu daha çok ikili diyalog halinde ilerliyor ve bu Todd'u daha çok konuşmaya, daha fazla detay vermeye sevk ediyor. Need to ask you a quick clarifying question. Okay. And I'm done with that damn statement, man. So, this is yours, you keep it, but I'm done with it. As long as I have this, I don't care. Yeah, you're good. No, this is yours. I'm talking about me writing statements. This is just me and you talking. The girl that was with Johnny, did you shoot her? Not at that time. Okay, what happened with her? She panicked, but then she sat, I told her to sit down. She sat down. Mm-hmm. Went ahead and cuffed her, Mm-hmm. patted her down, Mm-hmm. told her I wasn't going to hurt her. Mm-hmm. Got the tractor, got it out of there, picked the body up, and was trying to figure out what to do with it. This is Johnny's body? Yeah. Okay. Like I said, I was having a little meltdown. We tied her up, left her there, while I tried to figure out what to, I didn't know what to do with it, man. Right. Got rid of Johnny, came back, left her there, went and got food, fed the girl. Fed her after she tried to rob you? Man, what are you going to do with her? I don't want to shoot her. I understand. I mean, I can't have some crazy shit woman going back. I mean, she was going bipolar left and right. She wouldn't calm down like. Oh, she finally calmed down. Where, she was up, down, up, down, up, down. So she didn't mellow out like Kayla did. No, not at all. She did finally calm down, but she wasn't upset. What made you decide to shoot her? I'll get to that. Okay. Bu kısma dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü Todd'un ne kadar karanlık bir ruhu olduğunu gösteriyor. Kaçırma kısmından nefret ediyorum derken bir an duraksadıktan sonra ama bir tane daha yaptım diyerek Kayla'yı kaçırmasıyla ilgili kendince karanlık bir şaka yapıyor. I wasn't going to shoot her. Okay. I was going to give her money. Okay. I don't know why off. I held her, I hate the kidnapping part. I get another one. I held her there for a couple days. How many days? 5 or 6. Okay. Told her basically that if she would just chill the out. Mm-hmm. You don't know me. You don't know very much about me. You don't have. And last time I could check from what was online, she had a warrant where they were looking for her. Mm-hmm. I'll give you an envelope for $4,000. I'll drive you up to Dayton, Tennessee. I'll drop you somewhere. If you got any common sense on this planet, you'll go left and I'll go right. What'd she say? Oh, she got so excited. She did? Yeah, Okay. and it wasn't bad. Oh, no. Okay. Hey, if girls don't offer, not Yeah. hey. I told. Aslında bu kısmı videodan çıkarıp çıkarmama konusunda çok kararsız kaldım. Ama Todd'un nasıl bir zihin yapısında olduğunu daha iyi gösterebilmek için çıkartmak istemedim. Todd'un kronik bir yalancı olduğunu ve çarpık cinsel yönelimlerini de göz önüne alırsak ben bu ifadenin gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. I would give her $4,000 and basically release her in Tennessee. Just go, please go. Don't come back. Dedektifler de tıpkı sizin gibi Megan'ı $4.000'la beraber Tennessee'ye bırakma planının neden işe yaramadığını merak etmektedir. Fakat bu yolculuk arabayla 7 saat sürecek oldukça uzun bir yolculuktur. Todd kendince yaptığı bu planın hangi sebeplerden ötürü iptal olduğunu ve Megan'ı nasıl öldürdüğünü şöyle açıklar. Megan, you made her the offer of the $4,000. Keep your mouth shut. I'll take you to Tennessee. Drop you off and leave you. Drop you off and leave you. You go one way, I'll go the other way. Totally. What made that change? What happened? What do you mean? What made that change? Well, she ended up dead. Oh, you mean what were proceeded? Yeah. That makes sense. I wanted to get rid of her. The weather went to Mm-hmm.
We were having sleet. It was right before Christmas, man. We were having sleet. We were having rain. Mm-hmm. Weather went to Okay. and I still had to find a way to get away from Ashley, my girlfriend, long enough to get up out of work, get this person in Tennessee, drop her off, and get home. That's not just a couple-hour trip. No. And if I'm dropping her, it ain't gonna be at the border. Mm-hmm. We're going north to Nashville. I want her way away from me. She was happy as for like 2 days. Okay. She was happy as I just couldn't get past the weather. Okay. The last day, I went over there, opened the Connex up. She burned half the friggin' building. She took my ammo racks and grabbed them and did this. Holy. Oh, I'm gonna tell you, I'm not for such a little. Mm-hmm. So then what happened? Umarım hiçbirimizin başına böyle korkunç olaylar gelmez. Fakat bir anlığına kendinizi Megan'ın yerine koymanızı rica ediyorum. Esir alınmışsınız ve eşiniz öldürülmüş. Todd'un iddialarına göre size biraz para verecek ve uzak bir şehre kadar bırakacak. Zaten elleriniz, ayaklarınız, boynunuz, her yeriniz bağlı. Zincirlerden kurtulmaya çalıştınız fakat başaramadınız. Todd'u daha da sinirlendirmek için esir tutulduğunuz konteyneri yakıp yıkar mıydınız? Bana sorarsanız bu hikayede kesinlikle çok tutarsızlık var. Gerçekte ne olduğunu maalesef bilmemiz mümkün değil. Fakat ben Todd'un anlattıklarının gerçekle ilgili olduğunu düşünmüyorum. I walked her outside. I'm gonna walk her outside. I put a 40 in the back of her head. What gun did you shoot her with? Same one. That you shot Johnny with? Mm-hmm. And that's a Glock. And that's the same one you shot Charlie. Charlie. It's not my favorite gun. It's a handy It's a gun. handy one. It's very effective. Maalesef Johnny ve Megan'ın başından geçenler işte bunlar. Evet, problemli bir hayatları varmış. Doğru olmayan şeyler yapmışlar. Ama ne olursa olsun hiç kimse böyle bir sonu hak etmez. Ne yazık ki yanlış yerde yanlış insanın iş teklifini kabul ettiler ve başlarına bu korkunç olaylar geldi. Sizlere kısaca bahsetmek istediğim bir konu daha var. Todd Kohlhepp 13-14 yaşlarındayken Arizona'da arkadaşlarına saldıran bir çocuğa ateş etmiş. Fakat ateş ettiği çocuğun kim olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla biz de çocuğun başına ne geldiğini bilmiyoruz. O tarihlerde o bölgede vurularak ölen bir çocuk da olmadığı için bu konunun pek üzerinde durmadım çünkü kesin olan hiçbir şey yok. Sorgu boyunca dedektiflerin ne kadar ağır psikolojik şartlarda çalıştığını hep beraber gördük. Dedektiflerle Todd arasındaki konuşmanın basına verilen kısmı bile 3 saatlik ham görüntüden oluşuyor. Dedektifler bu süre zarfında sorgu odasında katille sürekli bir diyalog halindeler. Beraber yemek yiyorlar, şakalaşıyorlar, gülüyorlar ve bunların hepsini adaletin sağlanması için yapıyorlar. Have you killed anybody else in Spartanburg? No, sir. Have you killed anybody else in South Carolina? No, sir. Other than the boy in Arizona and Superbikes and the ones that we have on the property? Have you killed anybody else? And this is where I ask you this. You got enough? I do, but no, this is the thing. No, this is the thing. This is not to drive a nail home or anything like that, okay? You had your moment in here with your mom, and this is your opportunity to get everything, it's not, you know what I'm saying? It's an opportunity to get everything out of the way. You know, because you're going to be sitting in a cell, and there's going to be lonely times, and you're a compassionate person. I'm a compassionate person, okay? In the heat of the moment, when somebody pisses you off, you may want to shoot them, stab them, kill them, whatever. But when you're laying there at night, it may bother you. You see what I'm saying? And that's the only reason I'm asking. That's all it's a shot. That's the only one you shot. Okay. Todd Kohlhepp'in bilinen tüm suçlarını incelediğimize göre yargılama sürecini incelemeye başlayabiliriz. Dedektiflerle pazarlık yapan Todd, idam cezasından kurtulmak için işlediği tüm suçları kabul etmeye karar verir. Bu, Amerikan yargı sisteminde oldukça sık rastlanan bir durumdur. İtirafları ve olay yerine ait yalnızca katilin bilebileceği detaylar dışında onu Superbike cinayetlerine bağlayacak hiçbir kanıt yoktur.
Bu nedenle olası bir duruşmada jürinin kanıt eksikliğinden dolayı Superbike cinayetlerinden Todd'u suçlu bulmama ihtimali bulunmaktadır. 26 Mayıs 2017 günü Todd Kohlhepp 7 cinayet ve cinsel saldırı suçuyla yargılanır. Jüri 2 saat gibi kısa bir sürede kararını verir ve Todd Kohlhepp şartlı tahliye ihtimali olmaksızın 7 kez ömür boyu ve ek olarak 60 yıl hapse mahkum edilir. Chris Sherbert, Scott Ponder, Brian Lucas, Beverly Guy, Johnny Coxey, Megan Coxey ve Charles David Carver. Her biri için birer ömür boyu, kaçırılıp cinsel saldırıya uğrayan Kayla Brown içinse 60 yıl. Ayrıca mahkeme tarafından Todd Kohlhepp'in mal varlıklarının satılmasına ve Kayla Brown'a 6.3 milyon dolar ödenmesine karar verilir. Günümüzde Todd Kohlhepp, South Carolina'da maksimum güvenlikli bir hapishanede cezasını çekmeye devam ediyor. Yargı süresince annesi Todd'un cani olmadığını, kimseyi zevk için öldürmediğini, kurbanların oğlunu sinirlendirdiğini ve bunun sonucunda da bedelini ödediklerini iddia etti. Ve yargılama sürecinden kısa bir süre sonra doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybetti. Todd, annesinin cenazesine katılmak istese de mahkeme Todd'un bu isteğini reddetti. Tüm bu yaşananlardan sonra enteresan bir şekilde Kayla Brown'un o zamanki nişanlısı 34 yaşındaki Adam Bradley Mason 2019 yılının Şubat ayında şüpheli bir şekilde öldü. Yapılan otopsi ve adli değerlendirmeler sonucunda genç adamın kendini göğsünden bıçaklayarak intihar ettiğine karar verildi. Bu olaydan yalnızca 5 ay sonra Kayla'nın bir başka erkek arkadaşı Kayla'nın kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek polise başvurdu. Mahkeme kanıtları inceledi ve Kayla'nın genç adamı yumrukladığını doğruladı. Kayla daha önce bu tür bir saldırıda bulunmadığı için yalnızca 2000 dolar para cezasına çarptırıldı. Tabii ki Kayla'nın yaşadığı travmalardan sonra uzun ve sancılı bir rehabilitasyon sürecinden geçeceğini öngörmek zor değil. Fakat bu süreçte neler yaşadığını pek de bilmiyoruz. Kurbanların sevenleri bugün bile hala kalplerinde bir sızı ve akıllarında bir soruyla hayatlarına devam etmekteler. Neden? Gelin biz de bu soruya bir yanıt arayalım. Bu cinayetler neden işlendi? Önlenebilir miydi? Öngörülebilir miydi? Todd Kohlhepp'in çocukluğunu bu davanın ilk bölümünde detaylı bir şekilde incelemiştik. Böylesine sorunlu bir çocukluktan ve böylesine sorunlu bir ergenlikten sonra kişinin suç işlemesi için gereken tek şey uygun şartlardır. Bir kez cinsel saldırıda bulunmuş birinin bir kez daha aynı davranışı sergilemesi son derece muhtemeldir. Todd'un evinde çok sayıda silah ele geçirildi. Bunların büyük kısmı yasa dışıydı. Fakat çok sayıda yasal silahı da vardı. Elbette ben bir hukukçu değilim ve konunun hukuki boyutu hakkında yorum yapmayacağım. Ancak çocukluk ve ergenlik dönemlerinde son derece saldırgan davranışlarda bulunduğu için psikiyatrik değerlendirme sonucu çeşitli kişilik bozuklukları teşhisi konmuş birinin silah sahibi olması açıklanamaz. Todd'un işlediği suçları davranışsal olarak analiz edersek, 15 yaşındayken bir kızı kandırıp evine götürmesi ve cinsel istismarda bulunmasıyla Megan ve Kayla'yı rehin alıp cinsel istismarda bulunması arasında hiçbir fark yoktur. İlk cinsel saldırısında kurbanını erkek arkadaşın seninle görüşmek istiyor diyerek kandırmıştır. Yıllar sonra bunu tekrarlarken kurbanlarının erkek arkadaşlarını da yanlarında getirtmiştir. Çifte saldırır, erkeği öldürür ve bozuk zihninde kadın artık onundur. Tüm bunlar göz önüne alınınca Todd Kohlhepp'in geçirdiği çocukluk ve ergenlik dönemlerinden sonra suç işleyeceği kesinlikle öngörülebilirdi. Yeterli önlem ve gözlemle öngörülen suçlar büyük oranda önlenebilir. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilir, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.